hadi başvuralım mı? Başvuralım olduk. Keyifliydi. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bu kadar kolay ve basit bir şekilde alacağımızı düşünmüyorduk. Uzun süre beklememiz gerekiyordu. 2026 randevuları vardı. Dedim ki bir dolduralım bakalım nasıl olacak. Vize alan arkadaşlardan belli başlı duyumlar almıştık ama Biz turist vizesi aldık bu arada. 1 saat içinde falan yaptık diyebilirim. Formun sonuna geldiğimizi fark ettim. 5-6 sorudan sonra zaten onaylandığını söylediler. Sofya'ya geldik. Sofya'dayız. Sofya'da Amerikan konsolosluğuna geldik. Amerika'ya gitme niyetimiz var. Bunun için vize almaya çalışıyoruz. Demeyeyim, aldık. Türkiye'de çok uzun süre beklememiz gerekiyordu. 2026 randevuları vardı. Formların doldurması için yüksek ücret istiyorlardı. Randevuyu erken almak için de 300 dolara yakın para istediler. Aslında biraz formları doldurma sürecini Emel anlatsın. Kolay oldu mu olmadı mı, biraz daha prosedürel işlere kendisi çok daha hakim. Ben işin biraz daha hazır kısmındayım. Evet, aslında şöyle göz gezdirirken baktım ki başvuru sürecinin çok basit olduğunu fark ettim. DS-160 formunu şöyle bir gözden geçirmek istedim. Baktım gerçekten çok kolay. Dedim ki bir dolduralım bakalım nasıl olacak falan. Sonunda birden formun sonuna geldiğimizi fark ettim. Dedim ki hadi başvuralım mı? Başvuralım olduk. Özellikle Sofya'dan başvurmak istememizin sebebi randevuyu istediğiniz saate alabiliyorsunuz. İstediğiniz tarihe de alabiliyorsunuz neredeyse. Ya evet, istediğiniz tarihe alabiliyorsunuz. Zaten ne kadar ödedik? Başvuru formu için bir ücret ödemiyorsunuz zaten de. Yok, ücretsiz. Başvuru formundan sonra randevudan önce bir ücret ödüyoruz. Biz orada aile olarak başvurduk. 2 kişiye ne kadar ödedik? Kaç dolar ödedik? Şöyle vize ücreti ödedik sadece. Tamam, vize ücreti olarak ne kadar ödedik? Biz turist vizesi aldık bu arada. Turist vizesinin ücreti yanlış hatırlamıyorsam eğer 180 dolar olması gerekiyor. 2 kişi için. Bir kişi için. Bir kişi için. Evet. Dolayısıyla leva olarak karşımıza çıktı biz Sofya'dan başvurduğumuz için. O da 13.000 TL gibi bir rakam kartımızdan çekilmişti. Toplamda. Ortalama 2 kişi için, evet. Çocuklar için de başvurabiliyorduk ama onlar için başvurmadık. İhtiyacımız yoktu. Evet. Onlarla ilgili olan başvuruyu da muhtemelen sadece bir mail göndererek yapabileceğiz bundan sonra. Öyle bir durum söz konusu olabilir. Formu doldurduk. Vize ücretimizi ödedik online. Bunlar online, yani yaklaşık olarak 1 saat içinde falan yaptık diyebilirim. Ondan sonra randevu sürecine geçtik yine online. Randevuyu alırken birdenbire işte Perşembe veya Cuma günüydü yanlış hatırlamıyorsam, Pazartesiye randevu veriyordu ve Perşembeydi, evet. Kusura bakmayın, yoğunluktan dolayı yaz dönemi olduğu için personel azlığından bu tarihleri gösteriyoruz gibi bir şey çıktı, uyarı çıktı. Bizim için 3 gün, 2-3 gün hiç sorun değildi zaten. Biz hatta müsait olmadığımız için 1 hafta falan öteledik randevu tarihini. Bir randevu tarihi belirledik eşimle birlikte. Saati belirledik. Saat en son 9.45'e kadar randevu alabiliyorduk. 9.45'i seçtik ve Sofya'ya geldik. gece çıktık yola. Hatta gece değil, öğlen çıktık Türkiye'den. Tekirdağ tarafında bir arkadaşımıza uğradık. Biraz orada dinlendik. Sınır çok kalabalıktı. Almanya'da yaşayan Türkler geri dönüyordu. O yüzden oldukça uzun bir kuyruk vardı. 2,5 saate yakın orada bir kuyruk bekledik. Sonra sınırdan sonra Sofya yolu oldukça güzel. Yolda bir dinlendik 1 saat, 1,5 saate yakın. Akabinde Amerikan konsolosluğuna geldik. Zaten merkezi bir yerde Sofya'daki Amerikan konsolosluğu. Biz biraz daha gergindik aslında. Yani neyle karşılaşacağımızın çok kestiremiyorduk. Türkiye'deki konsolosluktan vize alan arkadaşlardan belli başlı duyumlar almıştık ama burada bir tecrübemiz yoktu yani. Türk vatandaşlarına ya da çifte vatandaşlara burada nasıl davranıyorlar, içeride neyle karşılaşacağımızla ilgili bir acabamız vardı.
Ama çok keyifli çok geçti. keyifli geçti. Yani kapıda karşılamalarından vizeyi onaylama sürecine kadar oldukça güler yüzlü insanlardı. Ben şunu açık açık söyleyeyim. Türkiye'deki resmi kurumlarda, kamu kurumlarında işte bir kaymakamlıkta, valilikte ya da belediyede bir işiniz için gittiğinizde emin olun yani bizim buradaki konsoloslukta yaşadığımız güler yüzlü servisi asla göremiyorsunuz. Biraz bıkkınlık var gibi duruyor Türkiye'de çalışan insanlarda ama buradaki insanlar oldukça yardımseverdi. Bulgarcamız olmadığını söyledik. Biz aynı zamanda kızımızla birlikte geldik. Onun da biraz sevimliliğini kullandık galiba. O çok şey geldi onlara. Sevimli geldi. Böyle espriler falan yaptık hatta sohbet esnasında aramızda yetkililerle. Keyifliydi. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bu kadar kolay ve basit bir şekilde alacağımızı düşünmüyorduk. Konsolosluğun yanında otopark var. Otoparka bıraktık arabayı. İçeri girdiğimizde biz telefonumuzu vesaireyi yanımıza almamıştık zaten. Sadece İçeriye arabanın anahtarı sokamadığımız vardı. için. Belki içeride emanet alabilirlerdi. Kapıda bir pasaportlarımızı verdik daha içeri girmeden. Arasında böyle bir numara taş gibi bir şey koydular. Ondan sonra bekledik kapının önünde. Bizi içeriye aldılar. Orada bir üst araması yaptılar çok yüzeysel olarak. X-ray'den geçirdiler bizi. Muhtemelen o X-ray'de herhangi bir uyarı vermediği için 50 arama vesaire gerçekleştirmediler. Zaten kapıdan içeri girdiğiniz anda bambaşka bir dünyaya açılıyor gibi duruyor. Yani çevre düzenlemesinden insanların yaklaşımı oldukça değişiyor. İçeriye girdikten sonra da güvenlikten sonra bir karşılama alanı var. Kayıt alanında gibi. kayıt yaptırdık. Geldiğimize dair bir kayıt. Etiket yapıştırdılar pasaportların arkasına. Evet. Akabinde parmak izi için gittik. Parmak izinin alınabileceği gişeye yönlendirdiler bizi. Orada parmak izimizi verdik diyelim. Ondan sonra da zaten görüşmek için sıraya geçtik. Bizden önce bir 10 kişi falan vardı önümüzde. Bizim en son randevulardan bir zaten saat olarak. Çok beklemedik ama yani. Çok hızlı oldu. Çok uzun sürmüyor sorular. Girip çıkmamız komple 1 saati aşmamıştır. O kadar ve 5-6 sorudan sonra zaten onaylandığını söylediler bize. Bize ilk önce hangi dilde görüşme yapacağımızı sordu. Oradaki mülakat yapacak görevli. Biz İngilizce yapacağımızı söyledik. Nereye gittiğimizi ve ne için gittiğimizi sordu. Tatil için mi, iş için mi gidiyorsunuz diye sordu. Arkadaşımız ya da akrabamız olup olmadığını sordu Amerika'da. İşte çocuklarımızdan bahsettik. 2 tane çocuğumuz olduğundan. Onların nerede kalacağını sordu. Biz de büyük anne ve büyük babalarına kalacağını söyledik. Başka ne sordu bize hatırlıyor musun? Ne için gitmek istiyorsunuz? Tatil için Neden mi? Atlanta? Biz Atlanta'ya gideceğiz dedik. Atlanta ve Florida dedik. Ne için orası olduğunu sordular. Çok uzun sürmedi zaten yani yani çok basit birkaç dakikada. sorulardı. Sonra tebrik ederim dedi. Vizeniz onaylandı dedi. 2-3 gün içerisinde biz adresimize teslim istemedik. Bulgaristan'da da bizim bir adresimiz var. Ama farklı bir şehirde. Evet. Sofya'da hem kısa süreli bir tatil yaparız. Akabinde de buradan alırız diye düşündük. Burada bir mail box office diye bir yer var. Yine Sofya merkeze yakın. Ve ücretsiz alabiliyorsunuz Evet. oradan. Oradan almak istedik. Şimdi pazartesi günü randevumuz vardı. Bugün çarşamba. Bugün pasaportlarımızı aldık. Yani yaklaşık 2 gün içerisinde, 3 gün içerisinde pasaportumuzu Alabiliyorsunuz. aldık. Zaten memur da öyle söylemişti. Memur da öyle söylemişti. 10 yıllık bir vize aldık. Şimdi bakalım bundan sonraki süreçte artık bizi gelecek günler ne gösterecek, ne getirecek onları size de paylaşmayı düşünüyor muyuz? Bakalım. Kısmet. Diyelim. Paylaşırız umarım. Bu videoyu çekme amacımız aslında şuydu. Yani burada vatandaşlığı bulunan Türk vatandaşlarının ve oturum izni bulunan aile fertlerinin aslında Amerika'ya gitmek istiyorlarsa çok rahat bir şekilde çok kolay bir şekilde buradan vize alabilecekleri. Evet, kısa sürede aynı zamanda. Bulgarcası ve İngilizcesi yoksa aslında birkaç gün önceden belirtip yanlarında ya Bulgarca, Türkçe ya da İngilizce, Türkçe bir tercüman da götürebiliyorlar. Ama gişedeki insanlar yani Amerikan konsolosluğunda mülakat yapan insanlar oldukça anlayışlı. Bazı şeyleri sizin çok net anlamadığınızı görüyorlarsa emin olun negatif bir yaklaşım değil. Aksine o anlamanız için daha soft bir İngilizceyle size karşılık veriyorlar. Çok böyle ağır bir İngilizceyle hitap etmiyorlar ve niyetinizi anladıktan sonra zaten çok rahat bir sade ve şekilde yavaş konuştuğu atlatabiliyorsunuz. için anlayabiliyorsun Evet. ne dediğini. Yani kendisi orada mülakat yaparken
bizimle ilgili espriler dahi yaptı oradaki arkadaşlar. Burada şey de var aslında, hani ben Bulgaristan vatandaşı olduğum için ve eşim oturma izni olduğundan dolayı biz bunu denedik. Fakat sanıyorum bunu da sonra videonun altına öğrenip yazabiliriz. Belirli günlerde vatandaş olmayan ve oturma izni olmayanlar da burada vize alabiliyorlar. Ama bunlar hangi günler ve hani buraya vizeniz var, örnek veriyorum. Buradasınız. Bir süre burada kalacaksınız. Bu da olabilir. Dolayısıyla bu kişiler de buradan vize başvurusu yapabiliyor diye biliyorum. Ama net değil şu anda. Sadece öyle okudum. Böyle hafızamda öyle bir şey var. Bunu videonun altına belirtebiliriz sonrasında. Peki bizim bu kümülatif olarak pazartesi buraya gelmemiz, burada vize için vize başvuru ücretini konuşmuyorum ama yani şu iş bize konaklama, yemek vesaire ne kadar mal oldu aşağı yukarı? Yani Türkiye'de bunu beklemeye değer mi? Ya da Türkiye'de Yo, hızlandırmak ya için 300 dolar değmez. vermeye, Ya 300 dolar vermek mi? Burada bu işi halletmek bir daha mantıklı. şöyle, bence hani kişi başı 300 dolar dediler Tabii kişi diye başı biliyorum. 300 dolar. 600 dolar ortalama şu anda ne kadar yapıyor? Onun yarı fiyatına diyeyim. Yani 600 doların yarısı 300 dolara, 300-350 dolar belki gelip burada halledebilirsiniz bence. Evet. Bir de daha hızlı oluyor. Kalacağınız yere de bağlı. Ucuz oteller de var, çok ucuz. Yani 50 levaya da otel var, 100 levaya da var, 200'e de var. Dolayısıyla kalacağınız yere de bağlı. 2 gün, 3 gün burada hem tatil yapıp hem yemek yiyip burayı gezmek. Burası çok keyifli bir şehir bir kere, Sofya. Zaten Bulgaristan'ın başkenti burası. Bizim bulunduğumuz cadde şu anda ne caddesiydi hatırlayamadım. Vallahi ben de hatırlayamadım. Neydi? İnan hatırlayamadım ya. Ama buranın ana, yani bizim Evet, Taksim Center gibi, Meydanı gibi evet, bir yer. Buranın İstiklal Caddesi, İstiklal gibi bir Caddesi cadde. gibi bir yer. İşte Taksim Meydanı gibi yukarıda bir meydanı var. Ama çok eğlenceli, güzel bir yer. İnsanlar gayet kafalarına göre takılıyorlar. Yiyen, içen, Yani muhabbet eden, gezen çok rahatlar evet, yani. restoranlarda bira yaklaşık olarak 4 leva civarında. O da 80 lira gibi bir şey yapıyor. 80-100 Yemekler lira arası Türkiye'den yani. biraz daha ucuz. Dışarıda restoranda yediğinizden daha ucuz. Konaklama bence iyi fiyat, uygun Konaklama yani. da uygun. Yani 4 yıldızlı bir otel geceliği yaklaşık 2500 liraya tekabül ediyor. Öyle düşünün. 2 kişi. Evet, 2 kişi. Kahvaltı dahil. Burada genelde kahvaltı dahil oteller. Bu şekilde. Ama Bulgaristan'ın o insanların kafasında kalan eski, köhne ve biraz daha eskimiş havasından eser yok. Lüks, temiz, güzel. Yani sokakta yürürken, karşıdan karşıya geçerken bile bunu çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Bir yere oturduğunuzda garsonların size yaklaşımı, sokakta gezen insanların yüzlerindeki ifadeler, o kaygısızlık, gülen yüz. Acaba yarın ne sürprizle karşılaşacağız fikri olmadan Evet, çok rahat bir herkes şekilde geziyorlar. Ama sadece bence Bulgaristan Sofya şehrinde değil. Burada biz birçok Geçen ay şehre gidiyoruz. Varna'daydık Evet, mesela. birçok şehre gidiyoruz. Varna- Orada da Varna'da öyleydi. bununla Çok karşılaştım. keyifliydi. Özellikle gençler, yani böyle 20'li yaşlardaki gençler falan çok eğlenceli ve çok rahat bir hayat yaşıyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Çok güzel genç kızlar, muhteşem güzel giyiniyorlar, çok bakımlılar, bir kere çok rahatlar yani. Siyasetle, ekonomiyle ilgili çok Evet. bence haberleri bile yok. Kafalarında öyle bir dünya yok. Yüzlerinden, yorgun olmayan suratlarından bunları anlayabiliyorsunuz. Nüfus da çok fazla yok burada. Kalabalık da yok. Eklemek istediğim bir şey var mı? Bu kadar herhalde, başka bir şey yok. Sorularınız olursa Sofya'daki Amerikan konsolosluğundan Amerika vizesi almakla ilgili yorumlara eklerseniz bildiğimiz Yani başvuru kadarıyla süreciyle bitiş arası tam bir hafta diyebiliriz. aynen öyle, bir haftada burada vize alabiliyorsunuz uygun şartlara sahipseniz. Bizim önümüzde de olan 10 tane işte sıra vardı. Onlardan gördüğümüz kadar red diyen de hiç olmadı. Tabii Amerika'nın ne için ve hangi şartlarda vize verdiğini tam kestirememekle beraber buradaki vize red oranı da Türkiye'ye göre oldukça düşük. Bunu da belirtmek isterim. Yeni bir konuda, belki yeni bir videoda tekrar eşimle birlikte görüşürüz. Hoşça kalın. Amerika hayalleriniz varsa
İnşallah siz de Türkiye'den ya da başka bir ülkeden en kısa sürede vizeyi alıp ilk adımı atarsınız. Bakalım vizeyi aldık ama bundan sonraki süreçte bizi ne bekliyor Göreceğiz. onu da göreceğiz. Hoşça kalın.